Herkese yeniden merhaba. Beğeneceğinizi umduğum bir soru çözeceğiz bu videoda. Benzer bir soruyu 2011 yılında uluslararası bir yarışmada 7 ve 8. sınıflara sormuşlar. Geometri sorusundan çok aslında bir zeka sorusuna benziyor. İzledikten sonra kararı size bırakıyorum. Sorumuzun çözümüne geçmeden sorumuzu anlayalım. 6 tane değişik büyüklükteki dikdörtgenle bir kare oluşturuluyor. Bu dikdörtgenlerin çevre uzunlukları toplamı 150 cm ise karenin çevre uzunluğu nedir? Evet, sorumuz bu. Uzun uzun denklemler kullanabilirsiniz çözümde ama biz öyle çözmeyeceğiz. Hadi bakalım nasıl çözeceğiz. Şimdi öncelikle yeni bir sayfa açarak çözüme geçeyim. Daha önceki videomuzda bu doğru parçalarını aşağı yukarı sağa sola oynattığımızda çevre uzunlukları toplamının değişmediğini görmüştük. Bu soruyu da aynı yöntemle çözeceğiz. Nasıl değişmediğini anlamayanlar bir önceki videoya bakabilirler. Videonun sonundaki önerilerden ulaşabilirsiniz bu videoya. Evet, dediğimiz gibi şekildeki bu doğru parçalarını oynatırsam çevre uzunluğu toplamı değişmez. O zaman kolayıma gelecek şekilde bu kaydırmaları yapıyorum. Nasıl yapacağım? Öncelikle şöyle yatay çizgilerden başlayayım. Yatay çizgileri ortada buluşacak şekilde şöyle bunu aşağıya, bunu yukarıya, bunu da yukarıya oynatarak işlemi yapıyorum ve bakın görmüş olduğunuz şu şekli elde ediyorum. O yatay olan değişik uzunluktaki doğru parçaları birleşerek sanki karenin ortasında bir orta taban gibi bir şekil oluşturdu. Şimdi dikey doğru parçalarına gelelim. Dikey doğru parçaların da arkadaşlar kareyi dikey olarak 3 eşit parçaya bölecek şekilde yerleştiriyorum. Yani soldakini hafif sağa, sağdakini de hafif sola oynatarak bakın şu şekli elde ediyorum. Gördüğünüz gibi artık 6 tane eş dikdörtgen olacak şekilde bir kare elde ettim. Artık işlemlerimi yapmam daha kolay olacak. Karenin dikey olan boyutu iki eş parçaya bölünmüş. Yani şu uzunluklar birbirine eşit. Bu tabanı da 3 eşit parçaya bölünmüş. Yani şu uzunluklar da birbirine eşit. Şimdi 2 ile 3'ün ortak katı 6 olduğu için ben bu parçalara yani bir kenarına 6A diyebilirim. O zaman burası 3A, burası da 3A olacak. Yine 6A olacak şekilde paylaştırırsam 2A, 2A ve 2A olacak arkadaşlar. O zaman sadece bir dikdörtgen, bir eş dikdörtgenlerden bir tanesinin çevre uzunluğuna ulaşabilirim. 6 tanesi, 6 tane dikdörtgen arkadaşlar şöyle yapayım, şekilde göstereyim. Eşittir 150 santimetreydi. Bir tanesi 6'ya bölersek arkadaşlar şu görmüş olduğunuz dikdörtgenlerden bir tanesi 150 bölü 6'dan 25 santimetre olur arkadaşlar. Peki bir tanesinin çevre uzunluğu A cinsinden nasıl yazılır? Şurası 2A, şurası da 3A olacağı için şu soldakini alalım. 3A, 3A, 2A, 2A toplamda 10A. 10A eşittir 25 santimetreymiş arkadaşlar. Demek ki A eşittir 2,5 santimetre olur. Karenin bir kenarının uzunluğu 6A idi. 6 çarpı A eşittir 6 çarpı 2,5'tan. O da 15 yapıyor. 15 santimetre. Demek ki benim karemin çevre uzunluğu toplamı ABCD eşittir 4 çarpı 15'ten eşittir 60 santimetre olarak bulunur. Evet, gördüğünüz gibi aslında karmaşık bir soru gibi duruyor. Ama bu gördüğünüz kaydırma işlemleri yardımıyla sorumuzun çözümüne rahatlıkla ulaşıyoruz. Evet, videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.